Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için kat kat çıtır çıtır bir el açması baklava tarifi hazırladım. Hazırdan hiçbir farkı yok ve inanılmaz lezzetli. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı sirke, ben üzüm sirkesi kullandım. Ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekledikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ardından un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun yarısını ekledikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru karıştırdıktan sonra unun kalan kısmını da ilave edip şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra da spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Baklava hamuru çok iyi yoğrulması gereken bir hamur olduğu için 2-3 dakika boyunca özleşene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz pürüzsüz bir dokuya sahip, çok güzel şekilde yoğurdum. Hamuru masaya alıp bezeleme aşamasına geçiyorum. Öncelikle hamuru rulo haline getiriyorum. Daha sonra da ortadan ikiye ayırıp 15 eşit parçaya ayırıyorum. Her bir parçayı eşit büyüklükte olacak şekilde ayarlayıp beze haline getiriyorum. Hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra bir merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açarken de nişasta kullanıyorum. Bu aşamada un kullanırsanız hamurunuz sert olacak ve çıtır olmayacaktır. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altından ulaşabilirler. Bu arada beni takip eden arkadaşlarım hangi şehirden, hangi ülkeden beni takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Bezelerin tamamını aynı şekilde açtıktan sonra tabağın üzerine ilk hamurumu alıyorum ve arkasına önüne güzelce nişasta sürüyorum. Ve hamurların tamamını bitene kadar üst üste koyarak nişastalamaya devam ediyorum. Buğday nişastası veya mısır nişastası fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Hamurların tamamına nişastayı sürdükten sonra üzerlerini öncelikle temiz bir poşetle kapatıyorum. Daha sonra da temiz bir bezle kapatarak 1 saat dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurlarımız dinlenirken bir yandan da şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencerenin içerisine 3,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 7-8 damla limon suyu ekliyorum. Ve şerbet malzemelerimi karıştırıp ocakta kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimiz kaynadıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Hamurumuz 1 saat boyunca dinlendi. İlk hamurumu alıp açma işlemine geçiyorum. Bu aşamada altına ve üstüne nişasta kullanıyorum. Bu kadar nişasta kullanmanız yeterli. Daha sonra nişasta ilavesi yapmıyoruz. Hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Hamuru açarken daha çok kenar kısımlarına baskı uygulayalım ki kenar kısımlarımız ince olsun.
İlk hamurumu çok ince olacak şekilde açabildiğim kadar açtım. Hamuru masanın üzerine açıyorum ve üzerine ince dövülmüş ceviz serpiştiriyorum. Ve diğer hamurları da aynı şekilde açıp üst üste yerleştiriyorum. Üst üste yerleştirirken de aralarına ceviz serpiştiriyorum. Bu aşamaları videoyu uzun tutmamak için atlayarak yaptım. Son hamuru da üst kısma yerleştirdikten sonra bir rulet yardımıyla 3 parmak eninde kesiyorum. Daha sonra da gördüğünüz gibi üçgen olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Çok pratik bir şekilde şekil verebiliyorsunuz. Kesmiş olduğum hamurları tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu tariften toplamda bir büyük tepsi, bir de küçük tepsi tatlı çıktı. Tatlımın tamamını tepsilere yerleştirdim. Üzerini yağlamak için 150 gram eritilmiş tereyağının üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve karıştırıp hamurların her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla gezdiriyorum. Tatlımın yağını da verdikten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. 45 dakikanın sonunda tatlım fırından çıktı. Her fırın farklı olduğundan bu süre değişebilir. Tatlımı fırından alır almaz ılımış olan şerbetini gezdiriyorum. Ve tatlıya şerbetin tamamını verdim. Şerbetini çekene kadar 1-2 saat dinlendiriyorum. Tatlım şerbetini tamamen çekti. Küçük olan tepsideki tatlımı da pişirdim ama şerbetini dökmeden üzerini kapatıyorum ve dondurucuya kaldırıyorum. Daha sonra da ona kaynamış olan şerbetini vererek hazır hale getireceğim. Hemen şöyle sizlere baklavadan bir dilim alıp yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli görünüyor. Kat kat çıtır çıtır harika bir baklava oldu. Emin olun hazırı hiç aratmayacak bir lezzeti var. Şerbetini de çok güzel şekilde çekmiş. Kesinlikle baklavanızı bu yöntemle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.